Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Menopoz dönemini, menopozdaki kaybettiğimiz hormonları, biyoeşdeğer hormonları konuşuyoruz. Bu birinci videonun devam serisi. Ama birinci videoda anlatmadığım bazı şeyler var ki bu videoda çok kıymetli bunlar. Bu biyoeşdeğer hormon tedavisinin faydaları nelerdir? Onları konuşacağız. Biyoeşdeğer hormon tedavisi, işte bu menopoza girerken, menopoz sonrası, menopozdan sonraki o 10 yıllık dönemde biz kadınların yaşam kalitesini arttırmak için kullanılan bir yöntem. Bu tedavinin öne çıkan en önemli faydalarını konuşalım. Birincisi, o gece terlemeleri, ateş basmaları, sıcak basmaları yok mu, gerginlikler yok mu? İşte o kadının östrojen seviyesi kanda böyle bir düşünce daha böyle bir aniden sıcaklık dalgalanmaları gelir ve aslında kadının da gerçekten gece 2-3 defa uyandırır uykudan, günlük hayatı zorlaştırır. Bir üşürsün, bir terlersin, bir üstüne bir şey alırsın, bir ne giyeceğini şaşırırsın filan. İşte bu biyoeşdeğer hormon tedavisi östrojen seviyelerini dengeleyerek işte ateş basmaları, sıkıntı, terlemelerin belirgin ölçüde azaltır. İkincisi, kesinlikle uyku kalitesi artar. Menopozda kadınlar sıklıkla uyku bozuklukları yaşar, uykuya dalma problemi yaşar, sık uyanma problemi yaşar, kaliteli uyku uyuyamazlar. İşte bunun nedeni kandaki o hormonların dalgalanması ile ilgili. Bir de o gece terlemeleri, gerginlik, bunaltı, anksiyete, işte onlar da ayrıca kadınların uyku düzenini bozabilir. Ve östrojen ve progesteron takviyesi başlattığımız zaman da özellikle progesteron beyinde, GABA reseptörleri üzerinden rahatlatıcı, gevşetici, dengeleyici, kaliteli uzun bir uyku uyumasını sağlıyor. Tabii bunu birebir tecrübe etmiş biri olarak da çok daha rahat anlatabiliyorum ve çok daha rahat hastalarıma önerebiliyorum. Diğeri, ruh hali ve psikolojik sağlığı kesinlikle destekliyor. Östrojen düştüğü zaman kanımızda serotonin gibi mutluluk hormonların üretimini de olumsuz etkiliyor. Serotonin azalınca ne oluyor? Biraz böyle depresyona meylediyoruz. Daha anksiyete, yani sebebini bilmediğimiz bir bunaltı hali içimizde olabiliyor. Ruh halimiz değişken olabiliyor. Daha melankolik, daha hüzünlü olabiliyoruz. İşte biyoeşdeğer hormonlar, östrojen ve progesteron dengesini yeniden sağlayarak ruh halini daha stabil hale getiriyor. Sevgili beyler, eğer bunu dinliyorsanız karınızda ani sinirlenme ve gerginlikler varsa işte hormon tedavisiyle eşiniz böyle bebek gibi olabilir. O gerginlikleri geçebilir. Bir diğeri, kemik sağlığınızı korur. Östrojen bizim kemik yoğunluğumuz için önemli hormonlardan biri. Menopozdan sonra östrojen kanda düşünce kemiklerimizin içinden kalsiyum azalır. Böyle o trabeküler ince ince yapıya gelir ve zamanla da yaş ilerledikçe de kemik erimesiyle karşı karşıya kalırız. Ufak bir düşmede ileri yaştaki kadınlarda kemik kırılganlığı riski bundan dolayı çok yüksektir. Biyoeşdeğer hormon tedavisi o kemik kaybını yavaşlatır. Var olan kemik kaybını geriye çevirmesi çok zor. Onun için ne kadar erken başlasak tedaviye o kadar iyi. Osteoporoz riskini azaltır. Onun için de ilerideki kemiklerimizin sağlığını düşünüyorsak şimdiden hormon tedavisi almalı, ağırlık egzersizleri yapmalı, yürüyüş yapmalı, beslenmemize dikkat etmeliyiz. Ve en önemli maddelerden bir diğeri, cilt ve saç sağlığımızı destekliyor. Menopoz döneminde kadınlar çok fazla saç kaybı yaşarlar. Ciltlerinde kuruluk başlar, elastikiyet kaybolur. Bu tür durumlar aslında yine hormonların dengesiz çalışması, testosteronun azalması, östrojenin azalmasıyla oluyor. Vücuda verdiğimiz zaman o kaybettiği hormonu cilt hemen kolajen üretmeye başlar. Daha sıkı, daha gergin, daha parlak, daha canlı ve daha elastik olur. Yani güzelliğini düşünen kadınlar için bile sadece biyoeşdeğer hormon tedavisi aslında çok daha mantıklı. Genel sağlığı destekler. Bir de en önemli maddelerden biri, altıncısı, cinsel sağlığı destekler. Şimdi menopozda kadınların böyle bir cinsel ilgilerinde, isteklerinde azalma oluyor. Tabii östrojenin azalması, testosteronun azalmasıyla olan şeyler bunlar. Sonra dengeye girer. Ama eğer östrojen azalması çok belirginse kadınlar vajinal kuruluk yaşarlar. Vajinal kuruluk kadınlarda cinsel istek azalması, cinsel ilişki sırasında yanma, sızı, ağrı gibi sorunlar ne yazık ki hem östrojenin hem de testosteronun azalmasına bağlı. Yerine hem östrojeni hem de testosteronu biyoeşdeğer hormon, yani vücudunda üretilen doğal hormonlar gibi yerine koymak lazım. O zaman ne oluyor? Vajina dokuları tekrar nemleniyor. Eski kalınlığına ulaşıyor. Yeniden ıslanmaya başlıyor kadın.
kadın, yeniden flora oluşmaya başlıyor. Kadının cinsel isteği geri dönüyor. Azalan libidosu hızla düzeliyor ve cinsellikten kadın kopmamış oluyor. Ondan dolayı da biyoeşdeğer hormonlar kesinlikle özel yaşam için gerekli diyorum, bakın ihtiyaç değil, kesinlikle gereklilik arz ediyor. 7. madde zihin sağlığını destekler. Yani östrojenin beyinde reseptörleri var. Bunu son zamanlarda ne yazık ki keşfedildi. Özellikle hipokampus dediğimiz beyin bölgesinde hücrelerde, sinir hücrelerinde östrojen reseptörleri var. Bu bölgelerdeki sinir hücrelerini uyarır. Bilişsel fonksiyonlar üzerinde çok olumlu etkiye sahip. Bilişsel fonksiyon ne demek? Hafıza demek. Sebep-sonuç ilişkisi kurabilmek demek, karar alma yetisi demek, sağlıklı düşünebilmek demek. İşte özellikle düşünme becerisi, hafıza gibi fonksiyonlarda rolü olan menopozun östrojen kaybını yerine koymak gerekiyor. Beyin sisi dediğimiz durumu yaşarlar bu kadınlar. Yani sanki fludur, hiçbir şey kalmaz akıllarında, unutkanlardır ve ilerleyen yaşla beraber ne yazık ki bazı kadınlar Alzheimer ve demans riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu sebeple menopoz öncesi dönemde azalan östrojeni yerine koymak lazım. Östrojen beyin için koruyucu, biyoeşdeğer olarak östradiol ya da östradiol hormonu almak gerekli. Beyin sağlığımızı, akıl sağlığımızı düşünüyorsak. 8. madde, ne kadar çok faydası varmış gördünüz mü? Say bitmiyor. Daha da saymaya devam edeceğim. Kalp ve damar sağlığı üzerinde de östrojen koruyucu. Biz kadınlar erkeklere göre kalp krizi konusunda biraz daha şanslıyız. Özellikle menopoz öncesi dönemde kadınlar kalp krizi geçirmezler. Ama nasıl ki menopoza girdi, östrojen düştü. İşte bu maalesef erkeklerle aynı seviyeye geliriz ve kalp krizi geçirme riskimiz artar. Bu östrojen şansımızı kaybederiz. Biyoeşdeğer hormon tedavisiyle östrojeni yerine koyarsak kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler olduğunu bize artık çalışmalar gösteriyor. Tedavi olan kadınlarda kalp krizi geçirme riski çok daha düşük. Özellikle sevgili kadınlar, ailenizde ya da sizde kalp hastalığı varsa, ailede kalp krizi öykünüz varsa, ateş basıyorsa, gerginlik varsa, menopoz dönemindeyseniz mutlaka önce bir kardiyoloji doktoruna gidin. Ardından da mutlaka biyoeşdeğer hormon tedavisi yönünde tedavi alabilmeniz için hekiminize gitmenizi öneriyorum. Ve son olarak aslında birçok faydası var da östrojenin, testosteronun, progesteronun en çok faydalı olduğu alanları konuşmaya devam ediyorum. Diğeri ise vajinal kuruluk, cinsel işlevlerin düzelmesi. Şimdi menopozla beraber kuruluk ortaya çıkıyor dedim, yani östrojen azalıyor, dokular inceliyor ve bu kadın için cinsellik acı verici hale geliyor. Acılı olan eylemden de tabii kadın giderek kaçınmaya başlıyor. Bir de hormonların etkisinin azalmasına bağlı orgazmla ilgili sorunlar da yaşamaya başlıyor. Orgazm olma güçlüğü yaşıyor. Cinsel istek azalması yaşıyor. Biyoeşdeğer hormon tedavisiyle vajinal kuruluk östrojen verilerek ortadan kaldırılır. Vajinal özellikle lokal E2 ve E3 içeren, yani estradiol ve estriol içeren jelleri krem ya da vajinal fitil şeklinde kullandığımız zaman işte bu cinsellikle ilgili problemler genellikle düzeliyor. Cinsel istek kısmı ise acı ve yanmaya bağlı. İstek azalması varsa acı ve yanma sorunu ortadan kalktığında genellikle yerine gelir. Ama testosteron azalmasına bağlı bir istekte azalma varsa o zaman testosteron hormonunu da tabii ki yerine koymak gerekiyor. Kısacası menopozda biyoeşdeğer hormon tedavisinin etkisi, bazı bu faydaları bazı kadınlar çok daha fazla hisseder, bazılarını daha az hisseder. Çünkü herkes için tedavi aynı değil. Her kadının tedavisi, uygulama şekli, süresi ve dozu değişken. Tedavi boyunca da belli aralıklarla da sizi takip etmemiz gerekiyor ki o ilacın dozunu, şeklini değiştirebiliriz. Bu kadar faydalı tedavileri olan bir tedaviyi her kadının almaya hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu alanda size özel, size özgü tedavi planının oluşturulması için de bu alanda çalışan bir jinekoloğa başvurmanızı öneriyorum efendim. Ve menopozda biyoeşdeğer hormon tedavisi kesinlikle önemsediğim bir konu ve sıklıkla da uyguladığım bir tedavi planı. Her hastaya göre değişkenlik gösterir. Kimine bant, kimine jel şeklinde uyguladığım tedavilerdir. Kimine vajinal fitil, kimine oral tablet olarak uyguladığım progesteron tedavileri ve genellikle testosteron tedavileri, DHA tedavileri diye planlıyoruz. Siz de bu alanda ihtiyacınız varsa mutlaka bu alanda çalışan bir hekime başvurun.
Evet efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Biyoeşdeğer hormonlarla ilgili merak ettiğiniz ya da bu alanda aklınıza takılan başka sorular varsa lütfen aşağıya yazın, okuyor olacağım. Ama maalesef görüyorum ki daha çok numara paylaşıyorsunuz. Evet efendim, numaraları paylaşabilirsiniz ama burası bir bilgilendirme kanalı. Bence etik ve doğru değil. Lütfen öğrenmek isteyenlerin önüne mani olmayın diyorum. Görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın.